Bir Disney filminin kült klasik olması mümkün müdür? A Goofy Movie için durum kesinlikle böyledir. Aslan Kral ve Pocahontas gibi zamanın filmlerinin kullandığı bütçenin çok daha azıyla, daha küçük Disney ekipleri tarafından yapılmış bir filmdir. Ancak son 30 yılda A Goofy Movie sürpriz bir başarıya ulaşmayı başardı, onlarca yıl içinde popülaritesi arttı ve hayranların favorisi oldu. A Goofy Movie'nin yayınlanmasının 30. yıl dönümünde, yönetmenler Christopher Ninas ve Eric Kimelton'ın Not Just A Goof filmi, A Goofy Movie yapımının zorlu sürecini, Disney'in 90'lardaki Rönesans döneminde, yine de o balonun dışında olan bir şey yaratma mücadelesini ve bu filmin son yıllarda bulduğu çılgınca takdiri ele alıyor. Not Just A Goof, nihayet hak ettiği sevgiyi ancak şimdi gören bir filme sevgi dolu bir saygı duruşudur. Not Just A Goof nedir? Not Just A Goof'un açılış dakikalarında, A Goofy Movie'nin iki yönetmeni için ne anlama geldiğini öğreniyoruz. Ninas için, çocukken kendisi için çok şey ifade eden bu filmle kişisel bir bağı var, ancak Kimelton için, filmi sevmesinin yanı sıra, amcası da A Goofy Movie'nin yönetmeni Kevin Lima oluyor. Bu belgeselin çoğu, Lima ve filmde çalışan diğer kişilerle yapılan röportajlar etrafında dönüyor. Ancak buradaki gerçek hazineler, Lima'nın 30 yıldır çoğunu izlemediği döneme ait kişisel VHS kaset koleksiyonunda yatıyor. Ninas ve Kimelton, bu görüntüleri ve röportajları, esasen bir oğul ve babası hakkındaki bir hikayeyi yaratmak ve Goofy gibi bir karaktere anlamlı, yürekten bir hikaye vermek için verilen yokuş yukarı mücadeleyi göstermek için kullanıyorlar. Lima, izleyiciyi bu süreçte yönlendiriyor ve sadece esprilerden daha fazlası olan bir karakter, o zamana hitap eden ve animasyonda bir John Hughes filmi olmaya çalışan bir film yapmaya çalışıyor. Lima, babası olmadan nasıl büyüdüğünden bahsediyor ve A Goofy Movie, bu tür bir ilişkinin nasıl olabileceğini hayal etmesinin bir yoluydu. Lima aracılığıyla, bu hikayenin onun için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ancak aynı zamanda Disney'in çok da ilgi duymadığı Disney seviyesinde bir film yapmanın ne kadar zor olduğunu da anlıyoruz, o zamanlar çıkan diğer animasyon projelerinin kaynaklarının bir kısmıyla. Lima, dünyanın dört bir yanına dağılmış daha küçük bir ekiple çalışmak zorunda kaldı ve genellikle İngilizce bilmeyenler için filmi canlandırmak zorunda kaldı. Bir noktada, Lima, Disney animasyon filmi yapmanın normal sürecinin yaklaşık 4 yıl olduğunu, ancak sadece 2,5 yılları olduğunu ve bu sınırlamalar dahilinde böyle bir uzun metrajlı film yapabilmelerinin muazzam olduğunu söylüyor. Not Just A Goof hem hayranlar hem de bilmeyenler için işe yarıyor. Beklendiği gibi, Not Just A Goof bu filmle büyüyenler için bir bilgi hazinesidir. Yapım görüntüleri özellikle büyüleyicidir, çünkü bir Disney filmi yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu çerçeve içinde yeni bir şey deniyorlar. Örneğin, Goofy'nin sesi olan Bill Farmer'dan, bu doğası gereği çılgın karaktere daha fazla duygu katması isteniyor ve 10 yıllardır tekdüze olan bir karaktere bu yeni katmanları bulmaya çalışmasını izliyoruz. Lima ayrıca seslendirme sanatçılarının repliklerini mümkün olduğunca birlikte kaydetmelerini sağlamayı amaçladı ve belgesel kaydı filmle yan yana gösteriyor ve bu seçimin yarattığı farkı görebiliyoruz. Not Just A Goof, filmin müziğine yaklaşımı göstermesi açısından özellikle ilgi çekici. Made in the Shade ve Rohanne gibi seçilmeyen erken şarkılar, filmin sonunda sahip olacağı doğru ruha sahip değil. Sonra Tevin Campbell filmin pop yıldızı Powerline olarak bölümlerini kaydetmek için geldiğinde sanki bir sihir gerçekleştiğini izliyormuşuz gibi hissediyoruz. Hatta dansçıların, animatörlere filmin ne aradığını göstermek için canlı çekimde, I2 için büyük müzikal finali yaratmalarının inanılmaz görüntüleri bile var, ancak A Goofy Movie'ye aşina olmayanlar için Not Just A Goof, varlığının en yüksek zirvelerinden bazılarını deneyimleyen bir stüdyoda daha küçük bir film yapmaya çalışan bir ezilen hikayesi olarak hala etkili bir şekilde ilgi çekici bir belgesel. Filmdeki en büyük koşuculardan biri, A Goofy Movie ekibinin o zamanki Walt Disney Studios Başkanı Jeffrey Katzenberg'in istek ve hedefleriyle karşı karşıya gelmesinden geliyor. Bazen, önerileri filmi daha da iyi hale getiriyor, örneğin Katzenberg filmin kalbinin nerede olduğunu sorduğunda ekibi çizim tahtasına geri gönderen ilk teklifte olduğu gibi. Goofy'nin sesine sahip olmaması ve bunun yerine Steve Martin tarafından seslendirilmesi fikri gibi diğerleri, işleri durma noktasına getirme eğilimindedir. Daha geniş bir anlamda, Not Just A Goof, üst düzey yöneticilerin bir sanatsal projeyi hem nasıl iyileştirebileceğine hem de engelleyebileceğine ve Katzenberg'in A Goofy Movie'nin yapımı sırasında kovulmadan önce nasıl şaşırtıcı bir şekilde gizli bir nimet olduğuna bir örnek olarak işlev görüyor. Not Just A Goof'un en büyük tökezlemesi, 3. perdenin sonlarında, filmin son 30 yılda nasıl popülerlik kazandığını gördüğümüzde ortaya çıkıyor. Film,
YouTube eleştirmenlerinin A Goofy Movie'nin neden aslında hafife alındığını tartıştıkları klipleri göstererek ve filmin daha önce değindiği tüm noktalara değinerek oldukça fazla zaman harcıyor. Açıkçası, Not Just A Goofy izliyorsanız, büyük olasılıkla yeterince takdir edilmediğini biliyorsunuzdur ve muhtemelen YouTuber'ların bunun nedenini açıklaması için birkaç dakikaya ihtiyacınız yoktur. Not Just A Goof, Ninnes'in A Goofy Movie'nin kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu açıklamasıyla başlasa, nihayet 3. perdede hikayeye geldiğimizde, biraz yetersiz kalıyor ve yine filmin daha önce değindiği noktalara değiniyormuş gibi hissettiriyor. En sevdiğiniz filmlerden birini neden sevdiğinizi paylaşmakta yanlış bir şey yok, ancak filmin bu anı inşa etme biçimi oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. A Goofy Movie, Disney animasyon film külliyatında mütevazı bir film olmaya devam ediyor ve Not Just A Goof, bize bu filmin neden şimdiye kadar aldığından çok daha fazla ilgiyi hak ettiğini harika bir şekilde hatırlatıyor. Hayranlar, 90'ların bu favorisine yapılan bu derin dalıştan açıkça en iyi şekilde yararlanacak olsa da, bir Davut'un bir Golyat stüdyosunda başarılı olmaya çalışmasının yapısı, hayran olmayanlar için bile buna değer. Not Just A Goof, Disney'in bu sıklıkla unutulan mücevherine, tüm bu yıllardan sonra hak ettiği sevgi ve saygıyı veriyor. Not Just A Goof şu anda Disney Plus'ta yayınlanıyor. Not Just A Goof'a puanım 10 üzerinden 8.